ile beraberiz bugün. Ceyda Kırışoğlu efendim. Profesör Doktor Ceyda Kırışoğlu, göğüs hastalıkları ve uyku uzmanı. Evet. Bu uyku uzmanlığı çok enteresan, Türkiye'de olan bir bilim dalı değil. Henüz değil. Değil. Umuyorum ki ileriki yıllarda ülkemizde de bir yan dal olup uyku uzmanlığı yaygınlaşır. Evet, Ceyda Ama Hanım. uyku problemi var. Yani uyku uzmanlığı İnsanlıkla beraber uyku probleminin olmaması söz konusu değil mümkün tabii. değil. Hele bu kadar stresli ve bu kadar gergin bir hayat yaşarken biz, Aynen. özellikle büyük şehirlerde herhalde çok fazla şikayet vardır değil mi? Uyku ile ilgili şikayetler son derece yoğun. Uykusuzluk özellikle, yani topluma baktığımızda %90 en az bir gece bir uykusuzluk yaşamıştır hayatı boyunca. Bir pazar gecesi uykusuzluğunu ele alırsak hiç nadir değil, gayet sık görülen problemler. Özellikle de aslında uyku problemleri böyle 100 yıl öncesine dayanıyor. Bu elektriğin bulunmasıyla beraber, ampulün icadı ile beraber uyku problemleri de başladı. Çünkü artık gece de yaşar olduk. Eskiden 1800'lü yıllarda 10 saat uyku uyurlarmış, onu 2 bölüm halinde uyurlarmış. Ama günümüze gelindiğinde artık 7/24 yaşayan bir hayatımız var. İstersek evden alışverişimizi yapabiliriz, banka işlerimizi yaparız, her türlü işimizi 7/24 yapmak mümkün. Tabii beyinler durmuyor, iş hayatı durmuyor, işte insanlar dünyanın tabii ki bir yandan global küçülmesiyle beraber de hani Çin'le olan işlerinizi uykunuzdan ödün vererek hallediyorsunuz veya işte Amerika ile olan işlerinizi yine evinizden ayarlayabiliyorsunuz, yapabiliyorsunuz. O yüzden de çok uykusuz ve çok yorgun bir toplum haline geldik. Sadece Türkiye değil, bütün dünya bu şekilde. Görülüyor ki o 10 saat uykular artık ortalama 6,5-6,1 saate düşmüş durumda ki bu sağlığımızı son derece olumsuz etkilemekte. Peki Ceyda Hocam, benim bir sorum var size. Uyku problemlerinin mevsimle ilgisi var mı? Yazın hani daha çok olur, kışın daha az olur veya bahar geçiş aylarında daha farklı olur gibi herhangi bir istatistiğiniz var mı? Genel olarak var. Mevsimlere göre tabii değişiklikler var. Öncelikle bu saat uygulamalarına göre bazı problemler yaşanabiliyordu ki ülkemizde bu saat uygulamaları kalktı. Bir yandan tabii çocuklar bunun olumsuz etkilerini de biraz yaşamakta, saat değişikliğinin olmamasıyla beraber. O saat değişiklikleri döneminde uykusuzluk, dikkat eksikliği, konsantrasyon güçlüğü görüyoruz. Özellikle yaz saatine uyum sağlamak biraz daha zor oluyor çünkü daha erken uyumaya, hani vücut saatimizle dışarıdaki saat birbirini tutmadığı için adaptasyonda problem oluyor ve özellikle yaz saatini uygulamaya geçişlerde örneğin o ilk pazartesi daha fazla kalp krizi geçirildiği gösterilmiş yapılan çalışmalarda. O yüzden hani vücut için bunlar stres yaratan dönemler. Genel olarak baktığımızda polen, mesela baharla beraber tabii polenler, polenal alerjik nezleler artıyor ve tabii bu beraberinde burun tıkanıklığını getiriyor. Daha zorlu solunum, astım hastaları için çok parlak bir dönem değil. Astımın kontrol altında olmaması, yani altına alınamayabilir veya o sırada alevlenebilir astımı, alerjik problemleri, burun tıkanıklığı. Bu da tabii kötü bir uyku kalitesini getiriyor, burnun tıkanması. Bizim için oldukça önemli. Yazın desek tabii ortamın ısısının artması önemli bir problem. Sıcakla boğuşmalar başlıyor. Bir yandan klima kullanımı gündeme geliyor ama klimanın altında uyumak da çok sağlıklı değil çünkü aşırı derecede ortamın nemini alıyor ve yine burun tıkanıklığı, aşırı üşüme, bazen de klimaların hijyeninden kaynaklı bazı hastalıklar görebiliyoruz. Yine yazın pek çok örneğin biraz daha belki gün ışığı biraz daha geç karardığı için vücudumuz bize sürekli hala gündüz, hala uyanık ol, canlı ol, yani yaşa aslında diyor. beynimiz bizi kandırıyor. Aynen öyle. Aslında beynimiz çünkü bu hep ışıkla. Işık çok ciddi bir uyaran bizim beynimiz için ve o melatonin, uyku hormonu dediğimiz melatonin hormonunun salınımı da tamamen ışıkla ilişkili. Uyurken Karanlık o olacak zaman ki melatonin salınacak. Uyurken gece lambasını kapatalım, perdelerimizi de sıkı sıkı kapatalım. Kapatalım. İyice karanlık olsun, kaliteli bir uyku uyuyalım der misiniz? Kesinlikle derim. Hatta önceden yatmadan önce de o oda biraz havalandırılsın derim. Yani klima altında uyunmasın, oda iyice bir havalandırılsın Odada ve çiçek serin olmasın. Odada çiçek odasında, de değil mi? kesinlikle olmasın. Özellikle Klima olsun mu? Klima da çok olmasın. Yani klima çok böyle makul kullanılmalı. Yani bir yandan konforumuzu artıran bir şey o kesin. Ancak dışarısıyla ev içi ortam arasındaki ısı farkının 10 dereceden de fazla olması istenmiyor. O yüzden benim önerim genellikle yatmadan önce odanın iyice havalandırılması
veya soğutulması ama uyumak için yattığımızda artık bu klimanın çalışmaması çok daha doğru. Peki ya evet yani şimdi mesela bir sürü şey uyku benim için çok kıymetli bir şey ve ben düzenli bir hayat yaşamaya çalışıyorum özellikle uyku konusunda. Ama mesela sizin de söylediğiniz gibi ben böyle eskiden nasıl yapıyordum hatırlamıyorum ama mesela 8 saat uyuyordum gerçekten ama süreçte işte çalışma hayatımızın işte temposunun değişmesiydi oydu buydu falan derken özellikle bizde geç saatlerde televizyonda eğer iş yapıyorsanız adrenalinde derken böyle uyku saati 2'yi 3'ü işten çıkma saatim 12 ise gece benim uyku saatim 4'ü falan buluyordu. Onu bir şekilde desteklemek için çünkü sabah da çok kalkıp spora falan gitmeye de çalışan da bir insan olduğum için uyku saatim mesela benim 4 saatle sınırlandırılmıştı bir dönem içerisinde. Ama mesela buna mesela bir çarem yok benim. Diyelim ki ben sadece 4 saat uyuyabiliyorum. Böyle bir vaktim var. Ya da 6 saat uyuyabiliyorum. Çok beğenmiyorsunuz, sevmiyorsunuz anladığım kadarıyla ama o 4 ya da 6 saatlik uykuyu kaliteli hale getirebilmek için neler yapabiliyorum? Hani bu klimayı falan her şeyi boş veriyorum ama mesela siz söylediğiniz de aklıma geldi. Ben odam zifiri karanlık bir şekilde uyuyorum. Aynen odamda bu arada elektronik eşya falan hiçbir şey de yok. Cep telefonu da dahil olmak üzere hiçbir şey tutmuyorum evde. Odada yani daha doğrusu. Ama mesela benim için şöyle bir şey, bir küçük delikten beri eğer bir ışık parçası geliyorsa o benim için uyanmam için bir sebep. O yüzden göz pedi de kullanıyorum. Size sorum şu, sadece gözümü kapalı tutarak, siyahta tutarak kendimi kandırmam mı gerek daha iyi yoksa bütün vücudumu mu karanlıkta tutmam gerekiyor? Ben mesela onu çok merak ediyorum. Genel olarak olduğumuz ortamın karanlıkta olması lazım ancak tabii ki sadece gözün tam karanlıkta olması da yeterli. Çünkü karanlıkla beraber melatonin salgılamaya başlıyor. Özellikle o melatonin gözden giren gözümüz aracılığıyla ışığı alıyoruz ve orada suprakiazmatik çekirdek dediğimiz bir bölge var. Böyle hipotalamusun hemen altında hipofiz bezinin de komşuluğunda bir alan. O çekirdek bize melatonin salgılatıyor. Ama salgılaması için ortamın tamamen karanlık olması lazım. Yani o açıdan gözün tam karanlık olması evet salgılatır. Ancak hani sirkadyen ritme uyumsuz bir şekilde bu salgılanır mı her gözümüzü kapattığımızda tabii ki salgılanmaz. Hocam, vücudun biyolojik bir ritmi de var. Melatonin bize ne yapar? Yani melatonin salgılanıyor ama melatonin nedir? Salgılıyoruz. Gece 11 gibi salgılıyoruz. O yüzden aslında gece 11 gibi yatağa yani yatmaya niyetinde olsak en geç harika olur. Saat 2'ye doğru da böyle maksimum noktasına ulaşıp daha sonra azalmaya başlıyor. Melatonin ne yapar? Bizi güzel mi yapar? Melatonin bizi sakin çok mi güzelleştirir. yapar? Antioksidan etkisi vardır. Anti kanser etkileri de vardır. O açıdan melatonin salınımı çok değerli. Ve bize gece oldu, yat sabah oldu kalk diyen hormondur. Yani gece oldu artık hazırlan uyku vakti, uykuya geçişi sağlayan hormondur. Peki uykusu kaçmış biri veya uyku apne sendromu var veya huzursuz bacak sendromu var veya akşam kahve hastalığı var, akşam kahve içti uyuyamadı. Böyle bir sürü problemi var ve işin içinden çıkamadı. Bunaldı, uykusuzluktan da kafayı yedi. Nereye gitmesi lazım bu kişinin? Mutlaka bir uyku uzmanına gitmesinde fayda var. Çünkü şikayetine göre yani her problemin tabii ki farklı bir tedavisi var. Örneğin huzursuz bacak sendromu varsa hayatını kolaylaştırabilecek egzersizler yapabilir. Magnezyumu eksikse magnezyum takviyesi alabilir. Bakıyoruz demir eksikliği var mı? Çünkü en çok kansızda olanlarda daha fazla görüyoruz veya demir ilaçlarının başlanmasıyla beraber huzursuz bacağın tedavisi çok daha kolaylaşıyor ve yaşam kaliteleri çok artıyor. Öte yandan uyku apnesi varsa... Dediğiniz kramp girmesi midir yoksa bacağın hareketi? Huzursuz bacak sendromu genellikle akşamüstleri daha çok da geceleri tam böyle yatmaya hazırlanırken ve bacaklarda tarifi zor his olması. Yani hastalığın tanımı bu. Seyirmek gibi mi? Seyiriyor ya, ayağının seyirmesi. Herkes farklı hissediyor. Tarifi zor his yani ağrı değildir, sızı değildir. Böyle içeriden böyle kimi der kımıl kımıl bir his var, kimi der kemiklerim kaşınıyor, kimi der karıncalanıyor ama ağrı değil, sızı değil. Özellikle benim tabii uyku uzmanı olunca dikkatimi çekiyor. Uçaklarda örneğin uzun süre hareketsiz kalan hasta bir bakıyoruz böyle dolaşmaya başlayan hastalar oluyor. Çünkü onlar için gerçekten eziyettir uçak yolculuğu, uzun süreler hareketsiz kalmak veya tiyatroda bir konserde görebiliyorsunuz. Bacaklar kıpır kıpır sonra bakıyoruz böyle arada böyle yürüyüşler yapılıyor. Oynatanlar var bu şöyle. Tik şeklinde olanlar daha farklı değerlendirmek bacak lazım. değil ama gece huzursuz bacak olup böyle sürekli titretenler veya işte bacağını sürekli nereye koyacağını bilemeyenler falan bu. Bacağı olmasa daha rahat edecek. Allah korusun. Yine bacaklarda bu huzursuzluk hisleri uykuya dalmaya da güçleşiyor ve böyle bacaklar kımıl kımıl nereye gitsem sonra kalkar.
soğuk suya tutar, sıcak suya tutar, taşa basar. Böyle bir rahatlatmak için çeşitli Peki. Bu tür kişilere uyku odalarınız var galiba. Bu evet. uyku odalarında bazı testler uyguluyorsunuz Evet. ve çözüme kavuşturuyorsunuz anladığım kadarıyla. Bunların tedavisi var mıdır hepsinin? Özellikle uykusuzluğu varsa sebebine yönelik değerlendirme, karşılıklı görüşerek zaten genelde bir fikrimiz oluyor. Ancak uyku testi gerektiğinde sıklıkla artık öneriliyor uykusuzluk tedavisinde, nedenleri belirlemede. Yine huzursuz bacak sendromu bizim karşılıklı görüşerek tanı koyduğumuz bir hastalık ama onlara eşlik eden periyodik bacak hareketleri dediğimiz olay var. Huzursuz bacağı olanların %80'inde bunu da görüyoruz. Onu uyku testleriyle tanısını koyuyoruz. En önemli problemlerden biri toplum içinde oldukça önemli horlama ve uyku apnesi, uykuda nefesin durması, duraklaması, horlama, sabah yorgun uyanma, gün içinde uykulama ile giden ve çeşitli kazalar, tedavi edilmediğinde kalp krizi, felç geçirme riski, diyabet gibi kilo verememe gibi pek çok sonucu olan önemli bir hastalık. Bunu da uyku laboratuvarında tanısını koyuyoruz. Saatte kaç olay oluyor, ne kadar oksijeni düşüyor, kalbinde aritmiler, ritim bozukluğu gelişiyor mu? Bunları gözlüyoruz. Yine aynı laboratuvarda bunun tedavisini de yapıyoruz. Bu maske tedavileri, basınçlı hava üfleyen cihazlar kullanıyoruz ve bu şekilde o tıkanmayı, daralmayı üfleyerek açıyoruz. Çünkü kalıcı olarak oraya bir şey yerleştirmek çok da mümkün değil. Gündüz konuşuyoruz, yutkunuyoruz, yemek yiyoruz, içiyoruz. Geceliğin sadece bu olaylar gerçekleştiği için gece yatarken de maskemizle beraber o cihazlarımızı, o PAP cihazı diyoruz genel isim olarak, pozitif hava basıncı veren cihazlar. Bunlarla tedaviyi de yine laboratuvarda planlıyoruz. Hangi basınç o hastanın doğru basıncı görelim diye veya ağız içi apareyler yeri geldiğinde kulak burun boğaz bölümünden yardım isteyebiliyoruz. Duruma Cerrahi göre müdahale değişiyor. yapıyorsunuz, cerrahi müdahale. Yok, cerrahi müdahaleden Bazı konsültasyon. hastalarda cerrahi tedavinin daha fazla fayda göreceğini düşünüyoruz. Örneğin kocaman bademcikleri varsa okey. o hasta çok fayda görür cerrahiden. Veya obezite, zayıflarsa fayda Seçmemiz görür. gerekiyor. Konsantre sendromu Doğru gibi. hasta, doğru tedavi. Peki ama son bir sorum olabilir mi bu konuyla ilgili? Siz mesela uyku odalarınızda bu tedaviyi uyguladıktan sonra evine gittiğinde ne yapması gerekiyor? Yani siz iyileştirip mi evine yollamış oluyorsunuz böylece yoksa bir şekilde bir tüplü solunumla uyumaya devam etmek durumunda kalıyor evinde de? Duruma göre tabii ki o bir gecelik o cihazın takılması tedavi etmiyor. O cihazı evinde hangi cihazı hangi basınçla kullanacağını biz öneriyoruz. Onlara o tedaviyi reçete ediyoruz. Yeri geldiğinde bu bir ilaç tedavisi olabiliyor. Yeri geldiğinde cihaz, yeri geldiğinde pozisyonel tedavi bile oldukça etkili olabiliyor. İnşallah. Evet. Ceyda Hocam çok teşekkür ederiz. çok Ağzınıza teşekkürler. sağlık. Sağ olun, çok Kırmadınız, geldiniz programımıza. Evet, Profesör Doktor Ceyda Kırışoğlu'ndan uyku ile ilgili problemleri, tedavisini dinledik. Sağ olsun. Eğer uyuyamıyorsanız mutlaka bir uyku uzmanına danışmanız gerekiyor. Özetle dersek. Evet, sağlıklı bir uyku çok önemli çünkü günlük hayatınız için ve kendi sağlığınız için de. Yanlış mıyım? Kesinlikle en az diyet ve egzersiz kadar önemli, sadece daha kolay. Bravo. Çok teşekkür ediyoruz Evet, efendim. programımız devam ediyor. Bizi izlemeye devam edin.